Merhaba, bugün Tarsus'tayız. Yani Mersin Tarsus'tayız. Tarsus'ta çok fazla görülecek yer var. Ayrıca tadılacak lezzetler var. Bu güzel pırıl pırıl havada gezimize başlıyoruz. Hadi buyurun. Daniel peygamber makamına geldik. Bu peygamber hakkında bilgiler birbiriyle çok uyuşmuyor. Burada yazana göre Yakup Aleyhisselam teyzesinin oğlu ama başka yerde yaşadığı yılları M.Ö. 600 yıllar olduğunu duydum. Halbuki Yakup Aleyhisselam çok daha önce yaşamış bir insan. Yani zamanlar birbiriyle uyuşmadı. Başka bir hikayede ise Babil kralı rüyasında İsrailoğullarından birinin tahtını sarsacağını söylüyor. Oradaki çocukların, İsrailoğullarından çocukların öldürülmesini emrediyor şeklindeki Hz. Musa ve Hz. İbrahim'de de geçen hikayenin bir benzeri anlatılmaktaydı. Bu hikayeye göre bir yere bırakılmış ve 2 aslan tarafından yetiştirildiği söyleniyor. Farklı rivayetler, farklı hikayeler var. Yahudilere göre peygamber olarak geçmiyor. Hristiyanlar peygamber olarak kabul ediyor. İslamiyet'te ise Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiyor. Ama zaten Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen pek çok peygamber var. Hadislerde de geçmiyor. O yüzden ancak sadece bazı kitaplarda anlatılıyor. Bu kitaplarda İsrailoğullarından farklı kaynaklardan gelen hikayeleri derlenen kitaplarda, İslami kitaplarda anlatılıyor. Muhtemelen bilge, alim bir kişi diyelim. Burada hem cami var hem de Daniel peygamberin kabri var. Hazreti Ömer döneminde buraya defnediliyor. Zaten burada vefat etmiş. Kabrin tam olarak nerede olduğu belli değil. O yüzden tamamen burası makam olarak kabul ediliyor. Bu da Daniel Aleyhisselam'ın mezarının kitabesi, makamının kitabesi. Üzerimde 2 tane kemer görüyorsunuz. Bunlar cami alanı içerisinde Roma döneminden kalma köprü olarak da tanımlanıyorlar. Burada çok fazla kalıntı bulunuyor. İşte bu kemer var. Ondan sonra havuz var, kuyu var. Bu kuyunun olduğu yere de türbe kısmı inşa ediliyor daha sonra. Yani Roma döneminden kalma yerin üzerine inşa ediliyor burası. Onların bir kısmı da bugün cami ve makam olarak kullanılıyor. Kuyu da burası. Kubatpaşa Medresesi'ndeyiz. Tarsus'ta aslında çok fazla medrese varmış zamanında ama geriye bir tek bu kalmış. 1550 yılında Kubatpaşa tarafından yaptırılmış bu medrese. 1970'te kapsamlı bir restorasyon sonucunda turizme kazandırılmış. İçerisinde yöresel kıyafetler, savaş araç gereçleri, dokuma halılar, Tarsus'un geçmişte kullanılan eşyalar bulunuyor daha çok. Tarsus Ulu Cami'deyiz. Burası 1579 yılında Ramazanoğlu Bey Piri Mehmet Paşa'nın oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılıyor. Camide kullanılan bazı malzemelerin devşirme olduğu anlaşılıyor. Yani başka bir mabet varmış burada. Onun malzemeleri de kullanılıyor. Camide 2 tane minare var. Birisi 1363 yılında yapılmış. Yine bunun başka bir camiye ait olduğu düşünülüyor. İkinci minare ise 1895 yılında Vali Ziya Paşa tarafından Saat Kulesi olarak yenileniyor. Caminin doğu duvarına bitişik türbede Hazreti Şit ve Lokman Hekim'in sandukaları yer alıyor. Abbasi halifesi Harun Reşid'in oğlu Halife Memun'un mezarı da burada bulunuyor.
Tarsus'taki gezilecek yerler birbirine çok yakın. Hemen Ulu Cami'nin yanında 40 Kaşık Bedestenine geldik. Burası yine Ramazanoğulları tarafından yaptırılıyor. Yine İbrahim Bey tarafından Ulu Cami ile beraber yaptırılıyor. Çünkü zaten bir külliye. Burası medrese ve aşevi olarak kullanılıyor öncelerden. Cumhuriyet'ten sonra ise kapalı çarşı olarak kullanılıyor. 2007 yılında restorasyon çalışmaları yapılıyor. İçeride alışveriş yapabileceğiniz, gezebileceğiniz çok güzel dükkanlar var. Neden adı 40 Kaşık Bedesteni peki? Çünkü dış cephesindeki kaşık süslemelerinden dolayı. Yani adını bu süslemelerden alıyor. Şimdi içinde ise 40 tane kaşık koymuşlar böyle adına uygun bir şekilde ama adı dış cephesindeki süslemelerden geliyor. Burada Kleopatra iksiri ve kaynar diye içecekler varmış. Merak ettik neymiş diye. Bitkisel karışımlar bunlar. Saydılar neler olduğunu ama ben unuttum. Ekinezya vardı, keçi boynuzu özü vardı. Bunun gibi şeyler var ama tam hatırlamıyorum. En azından bir tadına bakalım. Nasıl bir şeymiş görelim. Şimdi hangisi? Kaynar ve iksir. Kaynar iksir. İksirde ne vardı bir tekrar söyler misin? Safran, melisa otu, ekinezya. Üzerinde Antep fıstığı, fındık, keçi boynuzu tozu var. Tamam. Kaynarda da 7 çeşit baharat var. Karanfil, zerdeçal, havlacan, yenibahar, tarçın. Üzerinde fındık var. Toz tarçın var. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sana kaynar düştü, bana Kleopatra iksiri. Yani Kleopatra gibi güzel mi olacağım ben şimdi? Sıcakmış. Hala korkuyorum içmeye. Kleopatra iksirinin tadı güzel. Böyle yani hoş bir aroması var. Kaşıklar burada. Şu an 40 tane galiba koymuşlar. Saydım 40 tane kaşık var burada, evet. Bilal Habeşi Mescidi'ndeyiz. Neden buranın adı böyle? Çünkü Bilal Habeşi Hazreti Ömer döneminde fethedilen yerleri ziyaret ediyor ve buradaki misafirhanede kalıyor 18 veya 21 gün. Daha sonra bu misafirhane mescide çevriliyor ve yanına bir kuyu açılıyor. İşte şu kuyu. Bu kuyunun suyunun şifalı olduğuna inanılıyor daha sonraları ve burası aynı zamanda Bilal Habeşi'nin makamı olarak da görülüyor. Aziz Pavlus veya Aziz Paul Kilisesi'ndeyiz. Biz Pavlus diyoruz ama farklı dillerde Paul veya Saul olarak geçiyor. Pavlus Hristiyanlık için çok önemli bir kişiydi. Hz. İsa'nın havarisi olmamasına rağmen Hz. İsa'nın elçisi, havarisi olarak geçer. Manevi havarisi sayılır. Anadolu havarisi olarak isimlendirilir. Normalde Pavlus Roma İmparatorluğu zamanında yaşayan bir Yahudiydi ve Hristiyanlığa ilk başlarda çok fazla düşmanlık beslemiş bir insandı. Ancak daha sonra mucizevi bir olay yaşıyor ve Hz. İsa'nın kendisine göründüğünü söyleyerek Hristiyan oluyor ve tarihteki ilk misyoner olmuş oluyor. Aziz Pavlus Hristiyanlık için çok önemli dedik. Bunun sebebi ise şu an Hristiyanlık özellikle Roma İmparatorluğu'nda yayılmasına, oradan da dünyaya yayılmasına sebep olan kişi Aziz Pavlus'tur. Normal şartlar altında ne Romalılar ne Yahudiler Hz. İsa'yı kabul etmemişti. Ancak Aziz Pavlus Romalılar arasında Hristiyanlığı yayınca Hristiyanlık dünyada yayılmış oldu ve şu an dünyanın en fazla mensubu bulunan dini haline gelmiş oldu. Aziz Pavlus Romalılar arasında
Hristiyan dini yaymak için tesis inancını Hristiyanlığa getiren kişi olarak İslami kaynaklarda geçmektedir. Romalılar çok tanrılı dinlere inandıkları için Hristiyanlığın tek tanrılı yapısını kabul etmeyecek durumdaydılar. Ancak Aziz Pavlus tesis inancını vesile kılarak Romalılar arasında Hristiyanlığı yaymaya başarmış kişidir. Bir misyoner olarak Aziz Pavlus karşılaştığı her kişinin yapısına göre dini onlara tebliğ etmeyi misyon edindiğini, bazı kişilere gönderdiği mektuplarda Hristiyanlığı yayarken karşılaştığı kişinin özelliklerini kullanarak Hristiyanlığı yaymayı misyon edindiğini kendisi yazmıştır. Yazdığı rivayet edilmektedir. Aziz Pavlus Kilisesi 1850 yılında yapılıyor. Ortodoks Arap Rum cemaati tarafından. 93 yılına kadar farklı amaçlarla kullanılıyor. 94 yılında Kültür Bakanlığı'na devrediliyor. 2001 yılında da anıt müze olarak ziyarete açılıyor. Tarsus'ta Şahmaran heykelinin önüne geldik. Şahmaran ya da Şahmeran diye geçiyor. İkisi de kullanılıyor bu isimlerin. Şimdi bunun bir efsanesi var. Peki nedir o efsane? Tarsus'ta binlerce yıl önce 7 katlı yer altında yaşayan yılanlar varmış. Maran adı verilen bu yılanlar barış içinde yaşıyorlarmış. Maranların kraliçesine ise Şahmaran denirmiş. Şahmaran genç ve güzel bir kadınmış. Şahmaran'ı gören ilk insan Cemşap'mış. Peki bu Cemşap kim? Cemşap geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluymuş. Bir gün Cemşap ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfediyorlar. Balı çıkarmak için Cemşap'ı aşağı indiren arkadaşları paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçıyorlar. Cemşap mağarada bir delik görmüş ve buradan ışık sızdığını fark etmiş. Cebindeki bıçakla deliği büyütünce ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe görmüş. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, havuz ve pek çok yılan görmüş. Uzun yıllar burada yaşamış ve Şahmaran'ın güvenini kazanmış. Yıllar sonra ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarmış. Bunun üzerine Şahmaran kendisini salıvereceğini ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini istemiş. Şahmaran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşap uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmaran'ın yerini kimseye söylememiş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Veziri hastalığın çaresinin Şahmaran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve her yere haber salınmış. Cemşap kuyunun yerini söylemeye zorlanmış. Cemşap da kuyunun yerini mecburen göstermiş. Bunun üzerine Şahmaran bulunup dışarı çıkarılmış. Şahmaran Cemşap'a beni toprak çanakta kaynatıp suyumu vezire içir, etimi de padişaha yedir demiş. Böylece vezir ölmüş, padişah da iyileşip Cemşap'ı vezir yapmış. Şahmaran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmiyorlar. Tarsus'un Şahmaran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği rivayet edilmektedir. Evet, efsane de bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Tarsus Eski Cami'deyiz. Burası milattan sonra 300 yılında kilise olarak inşa ediliyor ama 1415 yılında Ramazanoğulları burayı ele geçirdikten sonra camiye çevriliyor ve o günden beri burası cami olarak kullanılıyor. Kilise cami olarak da bilinmekte. Ve geldik bir bölümün daha sonuna. Ancak haftaya yine Tarsus'tayız. Tarsus 2 bölümünde bu güzel şehrin muhteşem mekanları ve lezzetleriyle karşınızda olacağız. Son olarak videomuzu beğenip altına yorum bırakıp kanalımıza abone olursanız bize çok büyük katkıda bulunacaksınız. O zaman haftaya yeniden Tarsus'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.